Sanal gerçeklik, yani adı üstünde sanal bir, yapay bir gerçeklik. Hepimiz bu soruyu sorarız. Acaba sanal gerçeklik gerçekliği yakalayabilir mi diye. Şimdi bunları yanıtlayabileceğimiz videomuza başlayalım. Sanal gerçeklik nedir sorusuyla başlıyoruz. Bu soruyla elbette ki son zamanlarda da sıkça karşılaşıyoruz. Zaman içerisinde sanal gerçeklik kavramını ifade etmek için farklı terimler kullanılıyor. Bunlardan bazıları siber uzay, yapay gerçeklik, sanal dünya, sanal çevredir. En basit tanımıyla sanal gerçeklik, insanların hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği 3 boyutlu bilgisayar teknolojileriyle oluşturulmuş bir ortamdır. Bu duruma görsel tecrübe demek yanlış olmaz gibi. Bunun yanı sıra bazı ortamlar duyma, hareket gibi başka duyulardan da yararlanır. Sanal gerçeklik dediğimizde aklınıza sadece oyun sektörü gelmesin. Çünkü bahsettiğimiz kavram yapay zekanın da gittikçe gelişmesiyle hemen her sektörde sağlık, eğitim, telekomünikasyon, Ar-Ge, parakende hakim olacak. Burada sanal gerçekliği şu şekilde de tasvir edebilirsiniz. Şu an günümüzde Metaverse'ü birçoğumuz duymuşuzdur. Sanal gerçekliğe büyük örneklerden birisi gündemde olan Metaverse'ü de bu konuya dahil edebiliriz. Uzaktan karar verme davranışlarımızı etkileyecek. Sanal gerçeklik kavramı son dönemde ortaya çıkmış gibi gelse de 1950'lerde Ray Bradbury'ye kadar uzanıyor. Ama pek çok insan tarafından sanal gerçeklik kavramının gerçek yaratıcısı kabul edilen kişi bir bilim kurgu yazarı olan William Gibson'dır. Hangi ismi kabul ederseniz edin, buradaki çarpıcı nokta her ikisinin de edebiyatçı olmalarıdır. Yani diyebiliriz ki teknolojilerden bir önceki level hayal gücü. Gibson kitabında siber uzayı herkesin bağlanabileceği bir süper bilgisayar ağı olarak tanımlar. Romanda kanun dışı faaliyetlerin sürdüğü, güçlü yapay zekaların hakim olduğu, bilgisayarlar aracılığıyla bağlanabilen bir zorbalar dünyasında gerçekler ve sanrılar birbirine karışır. Esasen sanal gerçeklik insana hitap eden bir çoklu ortamdır. Multimedya gibi düşünebilirsiniz. İnsan makine etkileşimini görsel ve işitsel iletişimle yetinmeyip hissetme yoluyla arttırmaya çalışan bir teknolojidir. Yani sanal gerçekliği tamamladığımızda 3 unsur öne çıkıyor. Kontrol, gerçeklik ve doğallık. Yani burada hissetmek de çok önemli. Yani Metaverse'e girdiğinizi düşünün. Üzerinize belli bir kıyafet ya da normal algılayıcı dolu bir kıyafet giydiğimizi düşünelim. Giyilebilir bir teknoloji olarak olsun bu. Haliyle o ortamı hissettirecek bazı yapay hissiyatlar insanda daha da gerçeklik algısı yaratabilir. Ben öyle düşünüyorum. Devam edelim. Tarihsel gelişme, sanal gerçeklik kavramının ilk ortaya çıkışı 1950'lere Ray Bradbury'ye kadar uzansa da pek çok kişi tarafından sanal gerçeklik kavramının gerçek yaratıcısı olarak kabul edilen kişi William Gibson'dır. Sanal gerçeklik kavramını ister Ray Bradbury olarak kabul edelim, ister William Gibson, burada çarpıcı olan ikisinin de edebiyatçı olmaları. Günümüzde gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bir kısmını yıllar öncesinden kurgulandığını biliyoruz. Daniel Defoe ve Jules Verne'in Ay'a seyahat üzerine yazdıkları ile Carol Chapek'in ve Isaac Asimov'un robotları bu konuda verebileceğimiz bir iki örnek. Sanal gerçeklik kavramının ilk defa edebiyatçılar tarafından kullanılması ile bir kez daha insanoğlunun hayal gücü teknolojinin bir adım önünde koşmayı başarmıştır. William Gibson 1984'te yayınlanan Neuromancer adlı bilim kurgu romanında sanal gerçeklik benzeri siber uzay adını verdiği bir bilgisayar sistemini tanımlıyor. Bu terim bugün pek çok kişi tarafından sanal gerçeklik terimine alternatif olarak kullanılmaktadır.
Gibson kitabında siber uzayı herkesin bağlanabileceği bir süper bilgisayar ağı olarak da tanımlıyor. Romanda kanun dışı faaliyetlerin sürdüğü, güçlü yapay zekaların hakim olduğu, bilgisayarlar aracılığıyla bağlanan bir zorbalar dünyası anlatılıyor. Neuromancer aynı zamanda Cyberpunk adı verilen, daha çok adi suçlar ve bilgisayarları konu alan yeni bir bilim kurgu türünün de başlangıcı olmuştur. Bu türde yine bir kısmı Gibson tarafından kaleme alınmış, pek çok kitap yayınlanmıştır. Sanal gerçeklik sistemlerini oluşturan unsurlara bakalım beraber. Kısaca 3 temel unsurdan söz edilebilir. Kontrol, gerçeklik ve doğallık. Sanal sistem kullanıcının kontrolündedir. Kontrol düzeyini azaltan veya arttıran farklı sistemler yaratılabilir. Gerçeklik, bilinen fizik ve kimya kanunlarına uygunluk ile ilgilidir. Bu unsur, sistem içindeki nesneler ile sistemin kullanıcıları arasındaki iletişimi belirler. Doğallık unsuru her şeyin ne kadar inandırıcı olduğu ile kullanıcının perspektifinden nesnelerin ve mekanın pozisyonu ve birbirlerine oranı ile de ilgilidir. Doğallık olgusu içinde kullanıcının sanal gerçeklik giysilerinin rahatsızlığını duymaması da önemlidir. Burada daha önce bahsettiğim örneğe giriyoruz. Çok ağır bir başlık veya ağır bir elbise doğallık duygusunu yok eder. Sistemin cevap verme süresi de inandırıcılık ve doğallık açısından önemlidir. Cevap süresinin doğal süreye eş olmaması durumunda, ki bu kullanılan bilgisayarın gücüne de bağlıdır, sanal sistemi kullanan kişinin baş hareketiyle bu harekete göre sanal ortamdaki görüntünün değişmesi arasında bir gecikme söz konusu olursa, bu gecikme bilgisayarların insanın değişen pozisyonlarına göre görüntünün de değişmesini sağlayacak gerekli hesaplamaları yapabilmesi için zamana ihtiyaçları olmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu gecikme, örneğin sadece saniyenin %1'i kadarlık bir gecikme bile olsa doğallık izleniminde problem yaratabilir. Sanal gerçeklik henüz gelişmekte olan ve maliyeti çok yüksek bir teknoloji. Bilim insanlarının öngörüleri 21. yüzyılda bu alana yapılacak bilimsel araştırmaların, yatırımların ve dolayısıyla uygulama alanlarının artacağı yönde. Zaman ve karşılaşılan sorunlar, gelişmelerin boyutlarını ve alanlarını belirleyecektir. Örneğin sanal gerçekliğin insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği gibi olasılığı da tartışılan problemlerden birisi. İnsanın gerçekle hayal arasında sıkışıp kalabileceği tehlikesi üzerinde de durulmaktadır. Tıpkı robotların bir gün insanlara baş kaldıracağı ve insanlar üzerinde egemenlik kuracağı kaygısıyla robot teknolojisi gelişmeden çok önceleri yazılan bilim kurgu yapıtları gibi sanal gerçekliğin tehlikeleri üzerine kurgulanmış yapıtlara da rastlıyoruz. Stephen King'in The Love Mover adlı bilim kurgu romanı bunun somut örneklerinden de birisidir. Evet, gelelim sanal gerçeklik gerçek mi değil mi algısına. Bunu tamamen gerçekçi hissiyata aslında bilim insanları uğraşıyor. Yani bu gelişmeler daha çok gerçeklik hissiyatının yaratılması üzerine. Ben şöyle düşünüyorum, bu sanal gerçeklik giysilerinin aslında bir nevi dalgıçların kullandığı dalgıç giysileri gibi yapılabilse hem insanların üzerine yük oluşturmaz hem de daha böyle hissiyatı da verebilecek giysi tarzında olabilir diye düşünüyorum ben. Tabii ki buna paralel kafaya da geçirilmesi gereken bir şey olması gerekir ki kafanıza aldığınız darbe diyelim, yani sanal gerçeklik içinde o hissiyatı da yaratabilsin sizde. Tabii ki birebir aynısını değil ama en azından kafanızda bir şöyle titreme ya da bir elektrik tarzında bir darbe üretmesi size gerçeklik hissiyatını da sağlayacaktır. Tabii ki buna paralel gözünüze de bir gözlük tarzı bir şey takmanız lazım. VR gözlükleri benzeri. Hatta onların daha böyle ağır olmayanları olursa daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Bu tarz gelişmeler de var bu arada. Yani
Giysi yönünde şu anlık benim gördüğüm yok ama gözlükler yönünde o VR gözlüklerin çok büyük olması ve ağır olmasından dolayı bir de sanal dünyada baş ağrısı yaptığıyla ilgili şikayetler de okumuştum ben. Bunları giderecek bazı teknolojiler geliştiriyor şu an bilim insanları da. İlerleyen dönemde daha çok böyle konuları göreceğiz gibi geliyor bana da. Çünkü bu tarz konularda gelişmeler de alınıyor sürekli. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.